Herkese merhabalar. Pembe Düğme YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok kullanışlı mini bir çanta çalışacağız. Bu çantamızı dilerseniz telefon çantası olarak da kullanabilirsiniz. İçine cüzdan ve telefonunuzu rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Ön kısmında bu şekilde mıknatıslı bir aparatı var. Çantamızın uzunluğu ortalama olarak 17 santim. En kısmı da 16 santim. Çantamızda polyester makrome iplik kullandım. Şu şekilde yarıçapı 2 mm olan polyester makrome. Bu iplikleri bütün tuhafiyelerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Polyester makrome harici pamuklu makrome de kullanabilirsiniz. Maliyet olarak oldukça düşük fiyatta iplikler bunlar. 2 milim polyester makrome ipliği ortalama olarak 30-35 liraya satın almıştım. Bu şekilde bobini 200 gram. Bu çantamız için yaklaşık olarak 200 gramın 150 gramı kadar kullanıyoruz. Şöyle göstermem gerekirse bakın 200 gramlık ipliğimden şu kadar bir kısım ipliğimiz arttı. Siz bir bobin aldığınız zaman yeterli olacaktır. Tığ numarası olarak 3 milim yün tığı tercih ettim. Çantamızın şu kısmında şöyle mıknatıslar oluyor. Bunları yine tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Maliyet olarak oldukça düşük bir maliyette. Böyle mıknatıslı çıt çıtlar. Bu şekilde kapak kısmına dikerek çantamıza açılıp kapanan bir kapak kısmı oluşturuyoruz. Bu şekilde handmade yazılı etiketlerle çantanızı süsleyebilirsiniz. Evet, malzemelerimiz bu şekilde. Dilerseniz buyurun çanta yapımına geçelim. Çantamızı yapmak için zincir çekerek başlayacağız. Öncelikle kilit işlemini yapıyorum. Kilit işlemini yaptıktan sonra 23 adet zincir çekiyorum. 23 adet zincirimi çektim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta var. Zincirlerimizin üzerine sık iğne yapmaya başlayacağız. Burada ilk zincirimi atlıyorum. İkinci zincirimden başlıyorum. Burada zincirlerin ilmeklerini alırken bakın şu noktaya batmıyoruz. Zincirimizin arkasında bakın burada bu şekilde gözüken ilmeklere batacağım. Yani şuraya batmıyorum. Arkasını çevirdiğim noktada şuradaki ilmeğe batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Arkada her bir gelen ilmeğe bu şekilde bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Toplamda 22 adet sık iğne elde edeceğim. Burada bu şekilde arkalarındaki ilmekleri alarak yapmamızın nedeni çanta tabanımızda ilmekler arasında boşluk olmasını engellemek için. Son bir tane ilmeğim kaldı. Buna da tam orta noktasına batıyorum 22. sık iğnemi yaparken. Şimdi bu noktada bir tane sık iğne yaptığım yere 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Yani toplamda en sonki ilmeğe 3 sık iğne birden yapmış oluyorum. Ve bakın şimdi zincirimin karşı tarafına geçiyorum. Bu ipliğimi de örerken içeriden yürüteceğim. Şimdi bu noktada her bir ilmeğin karşısına gelen ilmeğe batarak yine sık iğne yapıyorum. Burada artık bakın şu noktaya batıyorum. Arpacık arpacık gözüken ilmeği var. Tam bu şekilde ortaya batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sıranın ucuna kadar gördüğüm her bir boşluğa, her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda son ilmeğe geldim. Bakın hatırlayın, buraya bir tane sık iğne yapmıştık. Şimdi bu son ilmeğe de aynı bir diğer uçtaki gibi aynı deliğe 3 tane sık iğne olması gerekiyor. Bir tane sık iğne burada vardı. Şimdi buraya 2 adet daha sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2. Ve baştaki sık iğnemle birlikte toplamda 3 tane sık iğnem olmuş oluyor. Toplamda bu sırada 46 tane sık iğne elde etmiş olmam gerekiyor. Şimdi en son arkadaşlar son sık iğnemi de yaptım. Baştaki ilmeğe batıyorum. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Yani üzerine almadan çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve tam dibine, tam noktaya, bu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum.
Burası artık benim başlangıç noktam. Burayı kaçırmamak için mutlaka bir farklı renkli bir iplik veya bir tane ilmek belirleyici takalım. Şimdi ikinci sıradan devam ediyoruz. Burada çantamızın taban kısmını örüyoruz. Burada battığım noktaya çift batacağım. Çift sık iğne yapıyorum. Daha sonra her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak diğer uca kadar devam edelim. Evet, 20 adet sık iğne yaptım ve diğer uca geldim. Bakın. Şimdi burada çift batıyorum. Bir tane çift yaptım. Yani aynı ilmeğe 2 tane sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe yine çift batıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Ve bir tane daha aynı ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 tane sık iğne yaptım. 3 tane ard arda arttırma yapmış oldum. Ve devam ediyorum sık iğne yapmaya. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi diğer uca kadar geldim. Yine buradayım. Bakın 20 tane sık iğne örmüş oldum. Şimdi burada yine çift batıyorum. Her bir ilmeğe 2 tane sık iğne yapacağım. Birinci arttırmam ve yine bir tane daha arttırma yapıyorum. İkinci arttırmam. Bakın burada ilmek kaydırma yaptığım yere geldim. Dikkat, buraya batmıyoruz arkadaşlar. Eğer buraya batarsanız arttırma yapmış olursunuz. Orantısız bir şekilde arttırma yapmış olursunuz. O yüzden buraya batmıyoruz. Yine ilmek kaydırma yaparak bakın zincir olan kısmı burası. Bir önceki sıradan hatırlayalım. Buraya batıyoruz. Üzerine almadan yine ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve tam noktasına yine sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaparak sırama başlıyorum. Mutlaka ilmek belirleyicinizi buraya takın arkadaşlar. Şimdi bir önceki sırada 52 adet sık iğne yapmış oldum. Şimdi bir üst sıradan devam ediyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi burada her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak hiçbir arttırma yapmadan şuradaki uç noktasına kadar devam ediyorum. Uç noktasına kadar geldim. 25 adet sık iğne ördüm burada. Şimdi bu noktada bir tane arttırma yapacağım. Yani aynı ilmeğe çift batacağım. Şimdi devam ediyorum. Her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Yine şu noktaya gelene kadar öreceğim. Evet, 25 tane sık iğne ördüm. Şimdi tam nokta, orta noktasındayım. Buraya da çift batıyorum. Yani aynı ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın yine ilmek kaydırma yaptığım noktaya geldim. Dikkat, buraya herhangi bir sık iğne yapmıyorum. İlmek belirleyicimi buradan çıkartıyorum. Tam zincir çekip sık iğne yaptığım noktaya yine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tam dibine, dip noktasına bir tane sık iğne yaparak sırama başlıyorum. Taban kısmımı artık bitirdim. Şimdi çantamın duvar kısmını örmeye başlayacağım. Şimdi bu sırada her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Herhangi bir arttırma, eksiltme yapmadan her gördüğüm ilmeğe bir tane sık iğne, şu noktaya gelene kadar bir tur dönelim. Şimdi bir önceki sırada 54 sık iğne elde etmiştik. 2 tane arttırmayla hatırlayalım, başta ve sonda. Bu sırada da her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaptık. İlmek sayımızı koruduk ve 54 adet sık iğne yine elde ettik. Şimdi ilmek kaydırma olan bir alttaki kısma bakın, buraya batmıyoruz. Zincirle sık iğne yaptığımız noktanın bir üst sırada buraya ilmek kaydırma yapıyorum tekrardan. Bir zincir çekiyorum. Tam dip noktasına yine sık iğne yapıyorum ve bir üst sıramı başladım. Şimdi yine burada her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım ve toplamda bu sırada da 54 sık iğne sayımı koruyacağım. Evet, bu sıramı da tamamladım. Bakın yine bu noktaya batmıyorum. Dikkat. Bu noktaya batarsak kontrolsüz arttırma yapmış oluruz. Hemen ilmek kaydırma yapıyorum bir üst sırada. Üzerine almadan çıkıyorum. Burada dikkat arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada arttırmalarımızı, taban arttırmalarımızı yaptıktan sonra 2 sıra düz ördük. Şimdi modelimizi vermeye çalışacağız. Buraya çok dikkat edelim.
İlmek kaydırma yaptıktan sonra bir zincir çekmiştim. 2, 3. 3'e tamamlıyorum. 3 tane zincir çektim. Üzerine alıyorum. Bu noktadan önceki ilmek boşluğuna buluyorum. Bakın tam şurası. Buraya arkadan batıyorum. Bakın şu şekilde 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Arkadan, önden batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum ve uzatıyorum ilmeğimi. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini bir çıkıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Şu an modelimi vermeye başladım. Tığımın üzerine ilmeğimi alıyorum. Bu sefer bu başlangıç noktasında bu şekilde yapıyorduk. Bu sefer normal bir şekilde devam edeceğiz. Tığımın üzerine aldım. Bakın buraya batmıyorum. Çünkü zincirim buradan başlamıştı. Buraya da batmıyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Çıkıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini çıktım. Tığımın üzerine bir tane daha ilmek alıyorum. Bu sefer bakın burada atladığım boşluğun dibine batıyorum. Ön taraftan. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken ikisini bir, diğer ikisini bir çıkıyorum. Yani burada ikili trabzan yapıyorum. Evet, devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın buraya batmıyoruz zaten çünkü burada işlemimiz var. Bir sonraki ilmekteki boşluğumu da bırakıyorum ve ikinci ilmeğime batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Önden batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. İlmeğimi uzatıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tüm sırayı dolanacağım. Bakın bir ilmek boşluk atlıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Atladığım boşluğun önünden batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte örüp çıkıyorum. Ve bakın bu şekilde modelimiz belirlenmeye başladı. Burada önemli olan nokta örgümüzde çift ilmek olması. Çünkü modelimiz çift sayılarla ilerliyor. Yani 2 tane ilmekten oluşan sayı ile ilerliyor. Çantanızın ebadını istediğiniz kadar büyütebilirsiniz veya küçültebilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken nokta ilmeklerinizin çift sayı ile bitmiş olması arkadaşlar. Hatırlayalım. Bizim 54 tane ilmeğimiz vardı. Sık iğnemiz vardı. Şimdi ikişerli ikişerli modelimizi kuracağız. Ve böylelikle 27 tane bu modellerimizden elde etmiş olmamız gerekiyor. Evet, devam edelim. Bakın bir tane boşluk atlıyorum. Diğer boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Atladığım boşluğa önden batıyorum. Arkadan çıkartıyorum. Ve bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Bir nevi çapraz bir örgü oluyor. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra bitişinde göstereyim. Evet, bakın modelimizde son modeli vermeye geldik ve sıranın sonundayız. 2 tane ilmeğimiz kaldı. Yine tığımın üzerine alıyorum. Önümdeki ilk ilmeği boş bırakıyorum. İkinci ilmeği ne yapıyordum? İkili trabzan yapıyorum. Daha sonra tığımın üzerine alıyorum ve boş bıraktığım ilmeğin önünden batıyorum. Arkasından ilmeğimi alıyorum ve tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkartıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Sıramı nasıl birleştireceğim? Şimdi 3 tane zincir çektiğimiz kısımdaki yere tam dip noktasına şöyle batıyorum. Üzerine almadan ilmek kaydırma yaparak sıramı birleştiriyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Tam dip noktasına bakın bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sırada her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapacağım. Hemen şöyle ilmek belirleyicimi bu kısma takıyorum. Sıra başımı kaçırmamak adına. Bakın her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Burada size tavsiyem mutlaka sayın. Herhangi bir arttırma yapmamak için. Toplamda
54 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Altta da modellerde de şöyle ikili modelimizden de toplamda 27 adet bu şekilde ikili modelimizin olması gerekiyor. Şimdi her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak bu sıramı bitireceğim. Evet, 54 adet sık iğnemi yaptım ve sıra sonuna geldim. Bakın yine buraya batmıyoruz arkadaşlar. Dikkat edin, ilmek kaydırma yaptığımız noktalara batmıyoruz. Şimdi bu noktada bir zincir çekip sık iğne yaptığım noktanın tepesine batıyorum. Ve yine ilmek kaydırma yaparak sıramı bitiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve tam dibindeki noktaya sık iğne yaparak sıramı başlıyorum. Bir sıra daha aynı şekilde her bir ilmeğe bir sık iğne öreceğim ve toplamda 54 adet sık iğne sayımı koruyacağım bu sırada da. Bu sıramı da yine aynı şekilde sıra sonunda bakın buraya batmıyorum. Zincirle sık iğne yaptığım bir üst sıradaki ilmeğin tepesine batıyorum, ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi burada modelimi yaptım, 2 sıra düz ördüm, sık iğne yaptım. Şimdi burada tekrardan modelimizi vermeye başlayacağız. İlmek kaydırma yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum, üzerine alıyorum. Aynı ilk başladığımız nokta gibi başlıyoruz. Bakın bu noktada zincir çektiğimin bir gerisindeki boşluğa, ilmek boşluğuna ön taraftan batıyorum. Arka taraftan ipliğimi alıyorum, birazcık uzatıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte çıkıyorum. Ve bu şekilde sıramı başlamış oluyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bu sefer normal bir şekilde dönmeye devam edeceğim. Buradaki ilmeğim sık iğne zincir çekerek başladığım ilmekti. Buraya batmıyorum. Bir tane de boşluk bırakıyorum bir sonraki ilmeğe. Yani arkadaşlar öreceğim ilk ilmeği atlıyorum, ikinci ilmeğe batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bu sefer bir tane atladığım boşluktaki ilmeğe ön taraftan batıyorum. Arka taraftan ilmeğimi alıyorum, uzatıyorum. İlk ikisini diğer ikisini birlikte çıkıyorum. Yani ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar modelime devam ediyorum. Bir boşluk atlıyorum, ikinci boşluğuma batıyorum. İkili trabzan yapıyorum, üzerine alıyorum. Atladığım boşluğa ön taraftan batıp arka taraftan ilmeğimi alıyorum. İlmeğimi uzatıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Devam edelim. Boşluk atlayıp bir sonraki ilmeği ikili trabzan. Daha sonra önden bir ikili trabzan daha. Bütün modelimiz çantamızda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hemen yeşil çantamızda da göstereyim. Bakın bir sıra model, ikili trabzanlarla yaptığımız çapraz model, 2 sıra sık iğne, bir sıra ikili trabzanlarla çapraz model, 2 sıra sık iğne. Bütün modelimiz bu şekilde oluşuyor. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzanlı modeli yapmışım ben arkadaşlar. Sizler daha fazla uzun istiyorsanız bu sıraları artırabilirsiniz. Modellerimizin arasında da 2'şer tane sık iğne. Evet, dilerseniz örgümüzü bu şekilde devam edelim. Bir model 2 sıra sık iğne olacak şekilde. En son arkadaşlar, en sonki modeli yaptıktan sonra bakın 1, 2, 3, 4 sıra sık iğne örüyoruz ve son kapanışı orada birlikte yapalım. Evet, bakın çantamızda bütün kısımlarını tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane modelden verdim ve en sonda bakın arada da sık iğnelerimizden 2 sıra sık iğne yapıyorduk. En son 4 sıra sık iğne yaptım. Şimdi birlikte kapanışı göstereceğim. Hatırlayalım, bakın burada ilmek kaydırma vardı. Buraya sık iğne yapmıyorduk. Aynı şekilde zincir yapıp sık iğne yaptığımız noktaya batıyoruz. Üzerine almadan ilmek kaydırma yaparak çıkıyorum. Böylece çantamızın bu kısmını bitirmiş olduk. Burada kapanışı yaparken şöyle ipliğimi kesiyorum.
ipliğimi çıkartıyorum. Hemen bir yün iğnesi veya ucu tok bir iğne ile kapanış kısmını yapalım. Evet, ilmek kaydırma yapmıştık. Şimdi burada pürüzsüz bir görüntü sağlaması açısından şu şekilde arkadan iğnemi geçiriyorum. Sıkıca çekiyorum. Bir tane daha buradan geçireceğim. Bu şekilde. Yine sıkıca çekiyorum. Bu ipliğimi şöyle arka tarafa getiriyorum. Ve buradan gizlemeye başlıyorum. Bu şekilde aralardan gizleyeceğim ipliğimi. En son şöyle düğüm atacağım ve ucunu çakmakla yakacağım. Burada dikkat edelim, çantamızı yakmayalım. Ve böylelikle çantamızı bitirmiş olduk. Çantamızın ana hatlarını bitirdik. Şimdi kapak kısmına çalışacağız. İlk önce kilit yaparak başlıyorum ipliğime. Daha sonra 7 tane zincir çekiyorum. Yine zincirimizin arka loblarından alacağız. Bakın, ilk zincirimi atlıyorum. İkinci zincirimin arka lobundan alarak sık iğne yapıyorum. Ve her loba sıra sonuna kadar sık iğne yaparak devam ediyorum. 2 3 4 5. Bakın 6. kısma şöyle yapıyorum. En sonki ilmeğin tamamına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve şimdi bu ilmeği 3 tane sık iğneyi birden yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi zincirimizin karşı kısmına geçiyoruz ve karşı ilmekleri başlıyoruz sık iğne yapmaya. 1 2 3 şöyle 4. Bakın, en sonki ilmeğe batarken 2 tane sık iğne birden yapıyorum. Çünkü başta bir tane sık iğne yapmıştım. Başta ve sonda 3'er tane sık iğnemiz olacak. Hemen bir tane daha yapıyorum buraya. Ve baştaki sık iğne birlikte 3 tane oldu. Şimdi şuradaki ipliğimi de kesip şöyle yakarak yapıştıracağım. Şimdi bir üst sıraya geçerken hemen bir sonraki alt sırada başladığım kısma sık iğnesine batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve tam bu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum ve burası artık benim sıranın başlangıcı olmuş oldu. Mutlaka bir ilmek belirleyici takalım ve devam edelim. Şimdi bu noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani arttırma yapıyorum. Sonra kalan ilmeklere birer tane sık iğne. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Şimdi arttırmalara başlayacağım. Aynı ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 tane sık iğne yapıyorum. Birinci arttırmam. Devam ediyorum. Bir diğer loba. Bir tane daha arttırma. İkinci arttırma. Ve diğer loba. Yine bir tane daha arttırma. Üçüncü arttırma. Ve devam ediyorum. Bu sefer tek bir tane sık iğne yaparak 2 3 4 ve 5 tane ayrı ayrı tek sık iğne yaptım. Şimdi tekrardan arttırma yapacağım. Bakın, arttırma yaptım, yine geldim. Bu ilmeğe 2 tane sık iğne ve bir sonraki ilmeğe yine 2 tane sık iğne yapıyorum.
Evet, şimdi bakın ilmek kaydırma yaptığım yere geldim. Sıram bitti. Yine buraya batıyorum. Zincirle başlayıp sık iğne yaptığım yerin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve tam dip noktasına sık iğne yaparak bir üst sıraya başlıyorum. Şimdi burada bir sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Buraya çift yapıyorum. Yani arttırma yapıyorum. Sıraya başlarken bir sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe çift battım. Devam ediyorum. Her bir ilmeğe bir sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane de yapıyorum. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi bu noktada arttırmaları yapacağım. Bir tane arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeğe çift batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya bir tane arttırma yapıyorum. Çift batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya bir tane arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeği çift batıyorum. Bakın. 1, 2, 3 tane arttırma yapmış olduk. Ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi arttırma yapacağım. Buraya çift batıyorum. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Ve son sık iğneme de çift batıyorum. Ve bu şekilde bu sıramı da bitirmiş oldum. Hem bu köşede hem de bu köşede 3'er tane arttırma yapmış oldum. Ne yapıyorum? İlmek kaydırmayla sıramı bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tam dibine bir sık iğne yaparak sırama başlıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne daha yapıyorum. 2 sık iğne yaptım. Şimdi arttırma yapacağım. Yani aynı ilmeğe çift batıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğe çift batıyorum. 1 2 sık iğne yapıyorum. Tekrar arttırma yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 sık iğne yaptım ve şimdi arttırma yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 sık iğne yaptım. Arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğe çift batıyorum. Devam. 1 2 sık iğne yaptım. Ve şimdi bu noktaya tekrar arttırma yapıyorum. Ve sıram bitti arkadaşlar. Hemen ilmek belirleyicimi buradan çıkartıyorum. Ve yine alttaki ilmek kaydırma yaptığım noktaya yine ilmek kaydırma yaparak bu sıramı da bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tam dibine bir tane sık iğne yaparak sırama başlıyorum. Ve devam. Bir sık iğne yaptım. 2 ve 3. Şimdi buraya tekrardan arttırma yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğe çift batıyorum. Devam. 1 2 ve 3. Yine
Yine arttırma yapacağım yere geldim. Ve devam. 1 2 3 ayrı ayrı 3 tane sık iğne. Şimdi arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeğe çift batıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi arttırmamı yapıyorum. Aynı ilmeğe çift batıyorum. Devam. 1 2 ve 3 sık iğne. Tekrar arttırma yap. Ve bu sıramı da bitiriyorum. Yine ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Bir sık iğne, bir zincir çekiyorum. Dibine bir tane sık iğne yaparak sırama başlıyorum. Kapak kısmında artık son sıradayız arkadaşlar. Bir tane sık iğne yapmıştım. Devam ediyorum. 2 3 ve 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğe çift batıyorum. Devam. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 sık iğne yaptım. Tekrar arttırma yapıyorum. Devam. 1 2 3 ve 4. Şimdi tekrar arttırma. Aynı ilmeğe çift batıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar bir arttırma. Bakın fark ediyorsanız her bir başta ve sonda 3'er defa arttırma yapmış olduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeğe çift batıyorum. Ve devam. 1 2 3 sık iğne. Bir tane daha 4 ve son arttırma. Aynı deliğe çift batıyorum. Şimdi arkadaşlar ilmek kaydırma yaptığım yere geldim. İlmek kaydırma yapıyorum. Ve bakın kapak kısmını bitirmiş oldum. Şimdi dikiş için şöyle uzunca bir iplik bırakıyorum ve kesiyorum. Şimdi bunu ilmek kaydırma yaptığımız kısım arka kısma gelecek şekilde. Çantamda da yine bitişlere dikkat edelim. Bakın bitiş burada, ilmek kaydırma yaptığımız yerler. Şöyle arka kısmını alıyorum. Tam bakın burada 4 sıra sık iğne gittiğim yerin şurasına arkadaşlar şu şekilde modelin üst sıradan başlandığı noktaya denk gelecek şekilde buraya dikişini sağlayacağım. Şu şekilde tam ortalayalım. Kapağı bu şekilde dikeceğim. Benim elimde plastik yün iğnesi olduğu için bundan yararlanacağım. Siz elinizde herhangi bir ucu tok iğne de kullanabilirsiniz. İlk önce birkaç yerinden sabitleyerek başlayacağım. Öncelikle dış kısmından sabitleyelim arkadaşlar. Şöyle bir çantadan bir kapaktan alacak şekilde dikişini sağlıyoruz. Evet, şu kısmının dikişini sağladım. Şimdi bir de şuradan dikiş yapacağım. Biraz daha sağlam olması adına. Bakın şöyle bir sırada şuradaki ilmekleri alarak dikişini yapacağım.
Kapak dikişini sağladık. Şimdi burada tuhafiyelerde satılan bu şekilde mıknatıslar var. Çantalarda kullandığımız. Bu mıknatısın daha büyük kısmını tam çantanızın kapak kısmını ortalayacak şekilde hizalayalım. Ve şu noktaya dikişini sağlayacağız. Bunun diğer kısmını da aynı denk gelecek şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Bu noktaya dikeceğiz. Dikiş işlemini yaparken ben şu şekilde yaptım. Makrome ipliğimi bu şekilde söktüm. Ve şöyle bir iplik elde ettim. Bunu iğneme geçirip bu noktalardan dikişini sağladım ki burada görünen iplik de aynı renkte gözüksün. Sizin bu renkte dikiş ipliğiniz varsa veya benim için önemli değil diyorsanız herhangi bir dikiş ipliğiyle de dikebilirsiniz. Çantamızda şu kısımdaki deri aparatı da tuhafiyelerden rahatlıkla temin edebilirsiniz. Bu şekilde bir aparat. Yine aynı renkte iplikle bu kısmına da dikişini sağlayabilirsiniz. Dikişini sağlayalım. Evet, bu işlemleri yapalım. Daha sonra çantamızın kulpundan devam edelim. Evet, çantamızın handmade yazısını diktik. Kapağını da diktik. Bakın bu şekilde mıknatısını diktik. Ve böylelikle çantamızın ana detayları tamam olmuş oldu. Bir tek arkadaşlar kulpunu kaldı. Çantamızın kulpunu çalışacağız. Ve burada ufak bir aksesuarımız var. Bunu da yapımı oldukça kolay. Bunu göstereceğim size. Dilerseniz buyurun çantamızın kulpunu yapmaya başlayalım. Çantamızın kulp detayı için öncelikle birazcık uzunca iplik bırakacağım. Çünkü çantamızın kenarlardan dikişini sağlayacağız. Şu kadar bir iplik benim için yeterli olacak. Burada önce kilit işlemini yapıyorum. Daha sonra 2 tane zincir çekiyorum. Burada şöyle zincirimi çeviriyorum. Arka lobundan gördüğüm kısma batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra örgümü tekrar çeviriyorum ve burada bakın şu arka kısımda gördüğüm 2 tane ilmeği alıyorum. Başta biraz almak zorlaşıyor arkadaşlar. Örgüyü ilerlettikçe bu kısım daha net bir şekilde gözükecektir. Çeviriyorum örgümü. Bakın şurada 2 tane ilmek var. İkisini birlikte alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve tekrar örgümü çeviriyorum. Bakın şurada 2 tane ilmeğim var. Bunların ikisini birlikte alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Tekrar 2 tane ilmeğim var. İkisini birlikte alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Çanta sapımız bu işlemlerin tekrarıyla oluşuyor. Bakın 3 boyutlu görüntü şekillendi. Arka kısımdaki ilmekleri alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. 2 ilmeği alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Bu şekilde arkadaşlar istediğimiz uzunluğa gelene kadar çanta sapımızı örelim. Burada dikkat etmemiz gereken nokta mutlaka örgümüzü çevirmeniz. Çevirdikten sonra da arkadaki ilmekleri alıp burada sık iğne yaparken de birazcık ilmekleri uzun tutmamız. Çantamızın kulp kısmını da tamamıyla bitirdik. Dilerseniz gelin kaç santim oldu hep birlikte bakalım. Sizler çantanızın kulp kısmını kendi boyunuza göre de ayarlayabilirsiniz. Uzunluğunu, kısalığını. Bir ölçü vermek gerekirse de arkadaşlar ben kendime göre şöyle 114 santim kadar çantanın kulp kısmını ördüm. Şimdi çantamızın kulp kısmını bakın burada ilk başta bıraktığımız iplik var. En sonda şöyle bakın tamamladık. Şöyle dikiş için uzunca bir iplik bırakıp ipliğimizi buradan kesiyoruz.
Şimdi burada çantamızın kulp kısmının şöyle 2 parmak kadar içeride kalacak şekilde birini buradan, diğerini de bu şekilde buradan dikiyoruz arkadaşlar. Ve böylece çantamızı tamamlamış oluyoruz. Dilerseniz çantanızın kapağındaki bu kısma da bu şekilde tuhafiyelerde satılan metal kısmı bir iğne iplik yardımıyla buraya dikişini sağlayabilirsiniz. Dikişini de tamamladıktan sonra çantamızı tamamıyla bitirmiş oluyoruz. Evet, böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bizleri Instagram hesaplarımızdan Pembe Düğme ve Pembe Düğme Atölye sayfalarından takip edebilirsiniz. Videoların devamını gelmesi ve daha fazla kişiye ulaşması için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olursanız yayınlanan her bir videonun bildirimi size düşecektir ve videoları da kaçırmamış olursunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.